Günaydın sevgili dostlar. Şu an saat kaç? Saat sabah 6 ve bugün günlerden cumartesi. Az önce yabanı uğurladım. Birkaç saate de Alaska'ya bakmaya gelecekler. Belki Alaska'ya da uğurlayacağım. Biliyorsunuz geçen hafta karavanları satmak için duyurmuştum. Bu hafta da vedalaştığımız bir video olacak. Bakalım Alaska'da gidecek mi onu da göreceğiz. Neler yaşadık ve neler yaşayacağız hep birlikte bu videoda göreceğiz. O zaman videomuz başlasın. Şimdi normalde bu hafta video çekebilir miyim onu bile bilmiyordum. Çünkü ne olacağı o kadar belirsiz bir haftaydı ki hatta ara ara böyle kafam beynim böyle gittiği bir hafta oldu. Instagram'dan takip edenler yakından bilirler zaten. Ne oldu? İşte duyurduktan sonra videodan sonra teklifler gelmeye başladı. Instagram'dan da duyurdum. Sonra o kargaşayı yönetemedim. Açıkçası yabana sadece 30 küsür teklif geldi. Tabi bunların hepsi de ciddi de olmayabiliyor. Kimisi bir şey yazıyor geri dönüyorsun cevap vermiyor. Kimisi abi sana moral olsun diye teklif verdim diyen var. Yani bunlar tatlı hareketler ama zaten şu an kafamın çok yerinde olmadığını düşünürsek eğer bir de böyle bu kadar da yabanda da Alaska'yı aynı anda da çıkartmak da çok mantıklı değilmiş. Bir de böyle teklif usulü falan yapınca iyice karman çorman oldu yani. Benim kafam böyle bir çok karıştı ama bir şekilde halletmeye çalıştım. En son dedim ki artık Ümit'ciğim sen yabana gelen teklifleri gördüm. Evet 3.6 milyon, 3.8 milyon gibi teklifler de vardı ama çok realist değillerdi sanırım. En realist yüksek teklif bence benim gördüklerim arasında 3.3 milyondu. Ama ben 3 milyonu sabitleyip 3 milyona verdim. Hani belki beklesem 3.3 müydü, 3.2 miydi öyle bir şeydi yani. Hani bir 200 bin lira gibi fazlası vardı ama ciddi gibi de duruyordu teklif. Dedim ki ya nasip dedim ya ben 3 milyon diyelim 3 milyon iyidir. Bu zamanda hem de biraz da aşağı fiyat olsun ya ne olacak. Hani gelenlere de bakarım. Eğer güzel insanlarsa vedalaşalım geçelim. Biz zaten dediğim gibi maliyeti 2.6 milyondu. 400 bin lira oradan bir karımız oldu diye düşünürsek eğer biz kazanmış oluruz. Karavan firması gibi de kazanmamıza da gerek yok diye düşündüm. O yüzden realist bir rakam olarak baktığımızda 3 milyon bence güzel iyi bir rakam. Gönlüm razıydı. Hasibe'yi de aradım sordum. O da dedi 3 milyon benim için de iyi. Yaptığımız emeğin en azından karşılığına değer bir fiyat. Olur dedi ve 3 milyon teklif veren insanlara yazdım ve herkes sırayla gelelim dedi ama ilk sırada aslında bir arkadaşımız vardı. İzliyorsa buradan Mustafa'ydı sanırım adı. Rize'den bir arkadaşımız o kaporasına kadar yollamıştı ama geliş süresi tabii Rize'den geleceği için ayarlamaya çalışırken bir hafta sonrasında ertelenmek zorunda kaldı. Ben kaporasını dedim iade edeyim. O bir haftada gelenler bakarlar alamak isterlerse önlerini kesemem diye. Sağ olsun o da kırmadı. Anlayış gösterdi. Bir hanımefendi Konya'dan aradı. Oğluyla beraber geleceğini söyledi. Sonra ciddi alıcılardan bir İstanbul'da bir arkadaş vardı. Bir hanımefendi vardı yine Singapur'dan geziden mi işten mi dönüyordu? Öyle bir yani bu saydıklarımın hepsine de ayrı ayrı selam olsun. Yani böyle ciddi ilgilenen insanlar oldu ama hızlı davranan Konya'dan gelen Hatice Hanım ve oğlu Mustafa atladılar sabah 5'te hızlı trene geldiler, incelediler, baktılar, konuştuk. Arabayı şöyle bir denediler falan. Beğendiler. Çok hoşlarına gitti. Zaten öyle bir tasarım istiyorlarmış. Tasarım anlamında da tam onlara hizmet edecek bir araç. Hem de böyle araçla ilgili de onların kafasına yatmış o görünüşüyle. Yapılma aşamalarını zaten izleyen hatta bizi de tanıyan, izleyen uzun zamandır ta uzaydan beri bilen, hakim olan birilerine nasip oldu. Şimdi Ümit'ciğim anlatıyorsun da insanlar nerede? Onları çekmedim mi derseniz ben bir yabanla vedalaşmamı çektim biraz önce. İsterseniz o görüntüleri görelim. Onun üzerine de devamında neler oldu, neler bitti bahsetmeye devam edeyim. Yabana veda ediyoruz. Gidiyor yaban gidiyor. Ya ben ne yapacağım şimdi arabasız? Kime satıldı? Şimdi o arkadaşlar çok görünmek istemiyorlar ama ben size ayrıntıları birazdan anlatırım. Yolcu edeyim. Ondan sonra görüşürüz.
Gördüğünüz üzere elimizi salladık. Son kez kapıyı yaban için açtım ve yabana güle güle dedim, uğurladım. Hayırlı uğurlu yolculukları olsun. Bunu biraz önce yaşadık. Dediğim gibi cumartesi günü saat şu an sabah 6. 5'te namaza kalktık. Ondan sonrasında onlar da dediler biz erkenden yola düşelim. Bizim yolumuz uzun. Ben de tamam dedim. Peki buraya gelene kadarki süreç ve kimlere satıldığı görebilecek miyiz derseniz videoda olmayı tercih etmedikleri için maalesef onları gösteremedim. Ama çok selamlarını söylediler. Sizler gibi onlar da zaten Hello People kanalını izleyen ve bizim hayatımızı bilen insanlardı. İkisi de gerçekten çok tatlı, böyle sohbet edince, muhabbet edince, işte buluşmalarda sizlerle tanışıyorum ya, oradaki gibi yine benim uzun zamandır tanıdığım insanlar gibi oturduk, sohbetimizi, muhabbetimizi ettik. Dün öğlen saatlerinde, yani cuma günü 11 gibi falan geldiler sabah binip trene. Ben de gittim. Bostancı'da tren istasyonunda indiler. Orada görüştük. Hem de orada öğlenleyin cumayı da kılmış olduk bir camide. Sonra karavanın içinde deniz kenarında oturduk, klimamızı açtık. Orayı inceledik, burayı inceledik, buraya baktık. Sonra bir tur attık. Saat işte böyle cuma sonrası 3'e falan gelince dediler biz alacağız. Tamam. Oradan döndük yine Bostancı'ya, aynı yere arabayı bıraktık. Noterde işlemlerimizi yaptık. Satışını verdik aracın. Oradan çıkıp güzel bir lahmacunumuzu yedik. Bostancı'da bilenler bilirler. Çok güzel yapıyorlar gerçekten. Şimdi saat oldu 5. İstanbul'da da tam trafik saati. Hani bizim buraya gelişte belli bir kısmında trafik var ama sonrası açık olduğu için dedim gelin gidelim. Hem zaten buradan da alacakları vardı. İşte o yedek koltuk kılıflarıymış, yedek anahtarıymış vesaire. Sonra yola düşmeyin. Kalın. Çünkü hayatlarında ilk defa karavanda kalacaklardı. Dedim ilk deneyiminizi burada yapın. Güvenli bir alanda. Onların da aklına yattı. Çünkü zaten yorgunlardı da yani. Ben de aynı 5'te kalktığım için kendimden de anlıyorum. Kolay değil yani arkadaşlar. Biraz yorucu bir maraton oluyor böyle. Bir de onların heyecanını falan düşünemiyorum. Onlara da söyledim. Anları yaşarken o kadar heyecanlılardı ki o heyecan bana o kadar eski günlerimi hatırlattı ki. Tabii ben direkt karavan hiç almak nasip olmadı. Belki en karavana benzeyen uzaydı. Onu da zaten biz almadık. Kapıya getirdiler sağ olsunlar arkadaşlar. O yüzden böyle tam direkt karavan alma heyecanı yaşamadım ama en azından karavanın aracını alma heyecanını yaşadım. Oralardan tanık oluyordum ve bittiği zamanki heyecanını biliyorum. Mustafa kullanırken annesine şey dedi. Ya dedi, anne işte evli arabayı aynı anda almış mıydın dedi. İlk defa karavan alıyor olmaları falan bütün her şeyini bana hissettirdiler. Zaten Hatice Hanım'ın da 12 yıllıkta hayaliymiş. En son oldu bu oldu. Ben yoksa bir daha bu hayali gerçekleştiremem deyip bir cesaret çıkıp geldiler öyle. Onun da verdiği tabii bir adrenalin de var sonuçta çünkü büyük de bir karar yani ne olursa olsun yani şu an belki 3 milyon ne Ümit'cim diye düşünebilirsiniz. Şu an herhangi bir araba da 3 milyon olabilir. Ama tabii o birikimi yapıp da o kadar da fazla parası olmayan insanlar için 3 milyon iyi bir para. Bunun da yıllarda bir birikimi varsa da alırken de o da kolay olmuyor yani. Ama bence en güzel yatırımı hayallerine yaptılar. Yani çünkü bu karavan biz kendimize yapar gibi yaptığımız için ve özene bözene de yaptığımız için benim gönlüm çok rahattı onlara teslim ederken. O yüzden de hani inşallah oğluyla da gezmeyi de seviyorlar. Böyle yabanda da gezmeyi seviyorlar. Bana anlattıklarından yola çıkarsam böyle tam kendilerine uygun karavan aldılar. Bence onların hayatında da karavan eksikmiş. Tamamlamış oldu. Öyle. Ne diyelim dostlar, ben üzüldüm mü Ümit derseniz vallahi hiç üzülmedim ya. Bu kadar güzel insanlar çıkınca daha da mutlu oluyorum. Onlar için yapmış oldum diye düşünüyorum. Yeniden bir karavan yaparım. Hem de hep beraber yeni bir heyecanımız olmuş olur. Hızlı bir şey yaparım. Aklımda bir proje vardı zaten. Onu da hayata geçirmiş olurum diye düşünüyorum. Ama işte onun için acele etmeyeceğim. Bir bakalım, bir süreci görelim, yaşayalım. Ondan sonrasında hadi yabanı verdik ama Alaska ne olacak onu da bir görelim. Ondan sonra karar veririz dedim. Ama o heyecanlarını görürken, onların karavan alma heyecanlarını görürken de içimden de şunu geçirdim. Allah'ım dedim. Bu kadar 30 küsür kişi yazdı. Belki 30 küsür kişi de yazmak istedi. Belki o an yazamadı.
ulaşamadı ama binlerce insan izleyen, belki bütçesi yoktu, onu almak isterdi. Yaban'ı çoğunuz beğendiniz. Ben de çok beğendim. Çok güzel bir karavan çıktı ortaya. Çok orijinal de bir karavan çıktı ortaya. İnşallah ondan daha güzelleri sizlerin olsun. Karavan hayali kuran kim varsa onlar en güzeline ulaşsınlar ve bir an önce böyle bu dünyada da onun keyfini de zevkini de yaşasınlar. Çünkü çok güzel arkadaşlar ya. Evet, vedalaşmamız böyle oldu. Şimdi bugün Alaska'ya gelecekler. 3 tane ayrı ayrı insan ciddi ilgileniyor. Ben normalde storylerden falan duyurmuştum. Hatta Yaban'la da bir vedalaşmıştım. Böyle buradan görüntüsü de aksın. O kadar güzel bir vedalaşma oldu ki Karadeniz'in kenarına çektim. Böyle güzel bir manzarada kitabımı okudum. Çekirdeğimi çitledim ve o manzaraya karşı böyle Yaban'la çok güzel bir vakit geçirdim. Oradan da storylerde duyurdum. Dedim hani bu biraz zorladı beni, böyle mesajlara dönüşler falan. Alaska'yı biraz bekletelim. Ondan sonra Yaban'ı halledelim, sonra bakarız diye düşünüyordum. Hatta biraz ara veririz falan diye düşünmüştüm ama talipleri dediler ki ya biz ciddi alacağız ve gelip biz de almak istiyoruz. Yaban gibi, Yaban'ı nasıl sattınız? Biz de işi bitireceğiz dediler. Ben de önlerini kesmek istemedim. Nasip dedim ya. Buyursunlar gelsinler baksınlar. Eğer değerini görürse onlara satacağım. Görmezse belki ben de kendime de ayırabilirim. Bir yandan da diyorum yeni bir karavan mı yapsam? Benim de kafam çok karışık açıkçası. O yüzden de arkadaşlara dedim ki buyurun gelin. Hadi bunları da içeride konuşalım. Bu güneş var ya beni kör etti ya. Ama videonun bu bölümüne kadarki kısım Yaban'ımıza veda oldu. Buradan yolları açık olsun tekrardan. İnşallah çok güzel anılar biriktirirler. Hayatlarına renk katar Yaban. Araya kahvaltı yaparım diye düşünmüştüm ama ben heyecanla dünkü koşuşturma arasında muz almayı unutmuşum. Meyve yok hiç. O yüzden de yulaflı kahvaltımı yapamayacağım. Saat 6:22, 2,5 saate de anca açılacak market. Ne yapsam acaba ya? Bakkala gidip ekmek alsam diyeceğim. Beyaz ekmeği de bıraktım. Artık yemiyorum. O yüzden yapacak kahvaltı biçimi yok. Mecbur bekleyeceğiz. Neyse canım, bekleriz ya. Belki biraz yatsam mı acaba da dedim ama bilmiyorum. Ne zaman gelecek dersiniz? Alaska'ya bakmaya gelecekler. Saat 6:30. Onların ilk gelenler 12 ile 1 arası. Sonrakiler öyle devam edecek. Bugün biraz onlarla geçecek. Bugün biraz da böyle işte bu videoyu da editlerim. Şu an taze çektiğim için hani dedim bu haftaya da yetiştirsin. Boşta geçmemiş oluruz. Hem de Yaban'a vedamızı görürüz. Belki canlı siz de, yani hani canlı olmasa da canlıya yakın bir şekilde Alaska'yı da belki alacaklar mı almayacaklar mı bilmiyorum. Bu anki duygularımı da görmüş olursunuz. Alaska'yı satmak nasıl sana hissettiriyor derseniz bu biraz garip. Yani Yaban'la o bağı kurmadım. Çünkü onun içine yerleşmedim. Hani onunla böyle bir anılarım olmadığı için çok fazla. Ancak yapım aşamalarından anılarımız vardı. O da Doğukan'la anılarımızdı. Onlar da Doğukan'cımla burada her zaman görüşürüz. O yüzden hani böyle çok beni açıkçası etkileyen bir durum olmadı. Sadece çok güzel bir özene yaptığım bir karavandı. Çok da güzel insanlara gittiği için de mutlu bile oldum. Ama Alaska'da işler değişiyor tabii. Çünkü 2022 yılında almışız. 4 yıldır bir beraberliğimiz var. 2 yılı yapım aşamalarıyla geçti. 2 yılda içinde yaşamayla geçti. Ufak çaplı da olsa bir Ayvalık'a kadar Eskişehir'den gittiğimiz bir gezintimiz de var. Oradan da tekrar İstanbul'a döndüğümüz, bunu kullandığım bir süreç de var. Ve geri kalanda da burada sabit bir şekilde bize ev oldu. Ama işte gördünüz battı, çıktı, bilmem ne oldu, oraya çektik, buraya çektik gibi ki hele yapım aşamalarını düşünürsek yani böyle kocaman dağ gibi arabayı söktük. Her köşesini ince biliyorsunuz yaptık. Bayağı emeklerin olduğu ve anılarımın olduğu sevdiğim de bir karavan bu. O yüzden bana genelde herkes sizler yani diyorsunuz ki ya işte Yaban çok güzel karavan, Alaska'yı sat, Yaban'ı tut onunla gezersin diyorsunuz. Öyle olmuyor işte arkadaşlar. Yani insan anıları olduğu şeyi tutmaya çalışıyor. Yani benim kafam şey gibi çalışıyor demek ki. Yani bak bunu önerenlerin geleceğini garantiye alıp belki çünkü onunla gezmek, yeni yerlere gitmek, belki çok da anısı olmayan bir karavan olduğu için de böyle yeni bir başlangıç yapmak için daha uygun olarak görüyorlar belki de. Benim gibi daha böyle geçmişe bakan, daha romantik bakmaya çalışan insanların da daha çok geçmişe bakıp anılara belki değer verdiği için Alaska'yı tercih ediyor belki de. Bu da şu an aklıma geldi, öyle söylüyorum. Belki de hiç alakası da olmayabilir, bilmiyorum. Bugün bir arkadaşlar daha yazdı. Dedim hadi onları kabul ettim, onlar da gelsinler derken birkaç farklı grubun gelip de araca bakacak olması o
ama bu iş ciddi. Alaska'da gidiyor. Bir de yabanda taze taze gidince böyle bir düşündürmeye başladı açıkçası. Çünkü burada benim eşyalarım falan da var. Bunların toplanıp bir yere alınması vesaire. Hepsi bir macera. Ama bir tarafımda böyle hay be yeni heyecanlar falan diyor. Yani yeni bir proje yapmak beni her zaman heyecanlandırıyor ama geri kalan %85'in işte %40'ı Alaska'ya vedalaşamamaksa %40'ı da kolay olmayacak Ümit. Şu an kalacak yerini hazırlamadın. Sağ olsun Crowler'dan selam, biz sana bir çekme karavan yollarız, onda kalırsın dediler. Burada o kadar her şey eşyamış gibi. Yani şu dolabı da sanki benim eşyam zannediyorum. Ne bileyim şuradaki takılı şeyi de benim eşyam veya bu koltuğu da benim eşyam zannediyorum ama karavanla beraber bunlar da gidecek. Garip bir hissi var yani. Hani evini satarsın, eşyalarına başka yere taşınırsın. Ama burada eşyalarla beraber neredeyse çok kişisel olan eşyaları haricindeki hepsi gideceği için böyle bir değişik hissettiriyor. Ama hayırlısı neyse o olsun. Bu dönemde hayatımda böyle akışta yaşamaya çalışıyorum. Diyorum ki ya olan da vardır bir hayır. O yüzden bıraktım. Önünü kesmiyorum. Birileri gelmek istedi ve ben de buyurun gelin dedim. Tatlı da insanlara benziyorlar. İlk gelecekleri birazdan geldiklerinde yani saat 12 gibi geldiklerinde görürüz. Kamerayı tekrar açarım. Onlardan da belki eğer rızaları olursa küçük de bir video çekmiş oluruz. Sonrakileri de yine rica ederim gelenlerin. En azından neden Alaska'ya almak istediklerini falan sorarız. Ve sonuçta ne oldu onu da hep birlikte görürüz arkadaşlar. Ben şimdi buraya kadar ki olan kısmı oturayım biraz editleyeyim. Sonra da marketler açılınca gideyim meyvamı alayım, kahvaltımı yapayım. Sonra arkadaşlar gelince oradan tekrar devam ederiz. Bakalım Alaska ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Funda Hanım nasılsınız? İyiyiz. Çok mutlu olduk. Sizle karşılaştık, tanıştık. Ben de çok mutlu oldum. Çok mutluyum. Siz de hoş geldiniz. Baba. Hoş bulduk. Sizin isminiz neydi bu arada ben sormadım ama. Adını Ya soruyorum. Yücel. Yücel. Benim babamın adı da Yücel. Öyle mi? Memnun oldum. Yücel Bey zaten eski otobüsçü, tırcı, büyük araçları tanıyormuş. Funda Hanım da bizi tanıyor. Tanıyorum tabii. Evet. Çok sıkı takipçi. Böyle bir araç bakıyorlarmış. Hem tanışmak için hem de Evet. gelip böyle bir aracı da inceleyip bir görelim. İnceledik. Çok bayıldım. Ne yapmışız, ne Çok etmişiz. güzel. Çok gelince daha da insan inanamıyor detaylara. O kadar ince düşünülmüş ki çok zarif. Hem detaylar kullanışlı, fonksiyonel hem de çok görseli zengin bir araç. Evet. Beğenmenize sevindik. Çok Yakından görünce peki ekrandan görmeyle arasındaki fark ne ilk gördüğünüzde? Çok heyecan verici. Çok heyecan verici. Bu arada Funda Hanım da çok tatlı bir insanmış. Ben Eksik tanıdıkça olmayın. öyle, eşi de öyle, Eksik işte olmayın. babaları da öyle. Gerçekten hepsi ailecek Sağ çok olun. güzel insanlarmış. Ben de Güzel. sizi tanıdığıma çok Eksik memnun oldum. olmayın. Yani burada alışveriş önemli değil. Vallahi her Tabii. zaman çıkın gelin siz de. Her zaman Artık seni sohbeti. de bekleriz. biz de. Eyvallah. Ben de gelirsem Tabii. sizi de görmek Ahbap isterim. olduk. Birçok hayvana da kapılarını Ya, açmışlar. çok Hayvan güzel. dostu insanlar. Ah güzel dostlarım. İzleyenlere de bir örnek olsun Funda Evet. Hanım. Bir şey söylemek ister misiniz? Valla biz sokak hayvanlarına bakıyoruz. Fece hayvana bakıyoruz. Kendi çabamızla bakıyoruz. Tabii üzülüyoruz onlar için. Bu da bir sınav herhalde. Evet. Umarım bu Yaşıyoruz sınavı bakalım. atlatırız. Evet inşallah. Peki Yücel Bey siz eski otobüsçü ve tırcısınız. Büyük araçları biliyorsunuz. Evet, baktım. Çok güzel dizayn edilmiş. Gezici gençler için şahane bir şey. Çok güzel. Siz normalde alıp bir arazide yatırmayı düşünüyorsunuz. Gezici de iyi olur. Biz Gidip gezeriz de, gezmek. Gezer. gezeriz de. Her yere- Yani kısa mesafelere en azından Evet. gezmek isteriz. Evet. Babam Türkiye'ye ilk Scania tırlarını getiren Öyle kişi. mi? Evet. 1980'lerde. 80'lerde 80 küsür. Başladık yani o zaman çok getirdim ben. Scania'lar ne zaman gelse o zaman gelmiştir arkadaşlar. Fabrikasından Aynen. aldım geldim. Öyle mi? Ben gittim gördüm Yaş diye. var. Evet. Oradan getirdik. Çok güzel yapmışsınız. Peki mesela siz motora inseniz her parçasını bilir misiniz şu an arabanın? Biz oraya böyle baksanız mesela şu şudur, Tabii şu şudur. görünce açmadık baktık ama açılmadı kapı, bakabilirim. He, baktığınızda Anlar. anlarsınız yani her şeyi. Ne güzel ya böyle anlamak da güzel. Ben bakıyorum bana kalorifer dairesi gibi geliyor kocaman bir şey. Bunu esasında alırken büyük lastik değil de ince lastik alsaydınız Öyle mi? tabii Ya, biraz daha bir 10 santim aşağı inerdim. ya onu da işte alırken 4 mevsim her şarta uygun olsun ve biraz da kalın yanak olsun ki senin hani ağırlığını da rahat rahat taşısın diye. Olabilirdi evet. Ya yasal sınırlarda diye 408 bu arada arkadaşlar bilmeyenler için de onu da söyleyeyim arada. Yani yasal sınırlara uygun ama tabii biraz da aşağı olsaydı daha iyi olurdu diyor Yücel Bey. Olabilir. O lastikler değişebilir diyeceğim de Değiştirirse tanesinde şahane olur. biraz da pahalı ya.
büyük lastik Her şey çok pahalı. Vallahi. Büyük. Vallahi. Yani şimdi onu da söyleyeyim. Şimdi biz bu büyük aracı alacaklar arkadaşlar da Yücel Bey'le de Funda Hanım'la da konuşurken dedik ki yani bunu alacak. Anlaşırsa, her şeyi beğenirse, marş bas derse şimdi burada basmak uygun olmayabilir. Çünkü 3 aydır biliyorsunuz çalışmıyor araba. En son buraya aldığımızdan beridir çadırda bağladık ya, sabitledik. Havalar dolunca çadırı sökeceği için mecburen çalıştıramıyoruz. O yüzden hani niyetlenen olursa gelip araca bakarlar, incelerler ama almaya gerçekten niyetlendiğinde motorcuyu çağırırız, bakımlarını yaptırırız. Ondan sonra marşını basarız, çalıştığını görürsünüz. Zaten 3 ay önce çalıştığını görmüştünüz. O yüzden oraya takılmayın. Oranın bir bakımdan geçmesi gerekiyor. Haliyle otobüste 2 yıldır da yatıyor. Otobüsün de şöyle bir bakımdan geçmesi gerekiyor. Bir el ayağı toparlanması gerekiyor. Onu da bilerek de ona göre de araca niyetlenin. Ama böyle ağır yükünü biz 2 yıl önce komple restore ederek yaptığımız için hafif bir şeyi var yani. Şöyle Evet. bir fırçayla bir yıkadın mı bu araba temizlenir. Evet. Belki Tabii. keyfe keder, belki boyası yenilenmek Tabii. isterse yenilenebilir. Ama böyle pası küfü bilmem ne Yok. olmadığı hiç için yok. Hiç Evet. tertemiz. o yönlerden iyi yani. Tabii keyfe keder her şey yapılır. Onun sonu yok. Aynen öyle. Herkesin zevki ayrı, keyfi ayrı. Peki Yücel Bey, siz mesela diyelim ki bu otobüsle 30 sene önce bu aile karşılaşsaydınız, alıp da gezdirmek, bunu dolaştırmak ister miydiniz? Bir otobüs alıp da otobüsü 2 kat sizinki gibi değil de tek kat olarak bir otobüs yapmayı çok istedim. Fakat fırsat olmadı, yapamadım ama çok istedim. Evet. Çok iyi bir şey. İşte nasip buradaymış demek ki. Ya, kısmet. Yok, yok, şaka. Daha Gençlere de tavsiye ederim. Yani ben de tavsiye ediyorum Yani arkadaşlar ya. gençliğince de biz ihtiyar değil yani. Tabii, hayır. Yani Evet. gezmeyi sevenler için. Evet, herkes için ya. Herkes. Bence kim Genci yaşlısı. kendini ben o karavanla geziyorum hissediyorsa alsın karavanını, yapsın bir şekilde gezsin. Evet. Tabii büyük araç, büyük rahatlık işte görüyorsunuz. Tabii. Ta ucu gibi. nerede bak, yatak Bak, odasının ucu. şahane bir ev bu, daire. Evet, Tabii öyle. daire yani her yere Her şeyi var, çekebileceğim. her yere gidilir. Evet. Bir eve istiyorsun ki Bodrum'da evim olsun. Marmaris'te evim olsun. Uydurum Ayvalık'ta evim olsun. Ama deniz kenarı olsun. İşte bu hepsi var. İstediğin her yerde, her coğrafyada, ormana git, ormanda, Tabii, deniz tabii, kenarına git. Ya böyle pratik bir şey olabilir mi? Ya sürekli her gün bir yerde gezecek arkadaşa bence çok uygun bir karavan değil. Onlar zaten küçük bir sattığımız araba gibi bir araba almaları Tabii. lazım. Ama mesela diyelim ki ben gideyim 6 ay şurada yaşayayım, 3 ay şurada yaşayayım derseniz Şahane. tam onluk bir araba. Şahane. Veya arazisi olanlar da çok yazıyor bu Tabii. arada Funda Hanım. Herhalde Tabii. tiny house'lara falan yasak gelmiş artık. Tabii biz işte bizim arazimiz var. Tiny house cesaret edemiyoruz. Evet. Çünkü yapıyorsunuz. 2 gün sonra gelip Evet, yıkıyorlar. bir yıkmaya başladılar. Tiny Tabii. house'ları bile artık yıkılıyor. Tabii. O yüzden bu araç olduğu için belediyenin vesairenin hani karışmadığı, Evet. karayollarına bağlı olan bir Yani. mülk olduğu için de o yönden de insanlar ilgileniyor açıkçası. Evet. Bakalım Alaska'nın nasibini de göreceğiz. Yaban'la vedalaştık. Her sene bir yere gezmek. İnşallah. Her sene bir yere Evet. gezmek için şahane bir şey. İnşallah bakalım. Hayırlısı olsun Öyle, inşallah. öyle. Allah hayırlısını nasip etsin. Teşekkür ederim. Alıcıya da kim alırsa, bize de nasip olursa iyi günlerde kullansınlar. Kim alırsa inşallah. İnşallah Sağlıklı. bakalım. Ben de memnun olduğumu tekrardan söyleyeyim. Biz de O öyle. zaman bakalım. Bir el Biz de şıklatın Funda Hanım da nereye ışınlayacaksınız bizi bir görelim bakalım. Büyükçe de bir motor. Tabii. sorsan ben çok anlamadığım için. Ama zaten gördüğünüz üzere yani bunun borularından tut da elektrik tesisatından su, hava tesisatı her şey yenilendi zaten. Sadece bir bakımı yapıldığı zaman gır 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 gidiyor yani. Bir de kontağa da bastık mı da hemen çak diye de alıyor yani. Ama şimdi tabii 3 aydır yattığı için çalıştırmayı uygun görmüyorum, bilmiyorum. 3 ay bir şey olmaz. Hiçbir Olmaz şey, mı? Hiçbir şey olmaz. Marşa bas çalışır normal. Hiç yok bir şey yok. Marşa bas çalışır. Bana da öyle geliyor da yani yine de bir riske atmayıp ben yine diyorum Ya. böyle bir bakım yaptırsak daha mı iyi olur Bakım falan. yaptırsan ne yapacak adam burada? Yağını suyunu işte. Yağını suyunu zaten bakıyorsun ne bir şey değil ki. Evet, doğru aslında hiç yani. fazla bir şey kurcalatma bir şey yok. Motorun gayet güzel. Marşa bas yürür bu. Yürür ben de inanıyorum. Hiçbir şey yok. Buraya yürüyerek geldik sonuçta. Öyle. Nasıl? Büyük değil mi motor? Tabii canım şey motoru tabii. 6 silindir. Baktım da ben Tabii, 6 tabii, silindir. Man motor var bunda işte. Evet sevgili dostlar. Alaska'yı verdim. Kendime yeni bir aile buldum. Canım benim çok mutluyuz. Anneme karavanı sattım gibi bir şey oldu valla. Ben yani sattım da yine geleceğim görüşeceğim yani her Tabii zaman Alaska'ya. her zaman bekliyoruz. Alaska yine seni. Gelin buyurun Yücel Bey gelin siz de. Gel. Gel Ben sen de gel. Evet. Valla güle güle kullanın. Güzel Sağ olun, anılarınız eksik olsun. olmaz. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. O zaman Sıkışalım. Hanımefendiye de çok selam söyleyin. aleykümselam. Evet. O da güle güle Hasibe harcasın, Hanım'a iyi da. günlerde harcasın o parayı. Sağ olun. Duydun Hasibeciğim sana da. Yücel Bey çok naziksiniz. Çok Size de mübarek. hayırlı olsun inşallah.
inşallah. Valla çok güzel insanlara Ama gittik. her zaman bekliyoruz. Beni de alıyor musunuz Alaska'ya? Alıyoruz. Bak, yatmayacaksan al Ya diyeceğim. ben Ona de göre. arkadaşlar artık yeni bir aile buldum. Evet. Karavanı. O zaman parayı hesaba geçmiyorum. Çok Hasibe'nin payını mutluyum. verelim, ben size Evet. geleyim o zaman. Artık gel. Her Evet, zaman. bundan sonra her zaman artık beraberiz. arkadaşlar görüşürüz. Hayatım boyunca Alaska'ya gitmek istemiştim uçakla. Gidene kadar Alaska'ya zaten binmiş olacağız. Benden de bu olsun. İnşallah. Alaska'ya ulaştım en sonunda. Oh, ne Alaska'ya güzel ulaştık vallahi. Çok hepimiz. seve seve yaptığımız bir araçtı. Çok güzel de Biliyorum. olduğunda zaten Evet, izlemişsiniz biliyorum, her şeyi. biliyorum. Hiç Bunlar- rüya gibi, hiç aklıma gelmeyecek bir şey gibi. İki karavanımızda iki tane hanımefendi Çok aldı. şükür. Gördüğünüz üzere Evet. hanımefendiler de ne kadar özgürlüğüne düşkün vallahi. Ne güzel vallahi. Çok sevindim böyle. Gezeceğiz inşallah. Güle güle Size kullanın. yollayacağız videoları, fotoğrafları. Evet. Bundan sonra gelecek arkadaşlara da şimdiden çok kusura bakmasınlar. Evet, Sıraya evet. koymuştuk, şimdi arayacağım. Evet. Onlara da söyleyeceğim. Yabanda da böyle de oldu bu ama işte nasip onlar da işi. gördünüz işte. Tabii, Çok da nasip tatlı kısmet. insanlara da gitti Eksik ikisi de. olmayın. Bundan sonrasında da arkadaşlar yine zaten ileride satmak isterlerse ben de şimdiden Tabii. söyleyeyim, duyururuz da biz de. Tabii. Yine Ümit Belki Bey o zaman da biraz kanalıyla. da başkaları da onun keyfini alır. İnşallah. Biraz ama Funda Hanım'la Birazcık biz- ailesi alacak tadını. Birazcık biz keyfini çıkaralım. Tamam. Az önce öğrendim. Hem doğum günü hem de evlilik yıl dönümü için sevgili eşi hediye aldı bu arada Evet. Funda Hanım'a. Vallahi bu da ne Teşekkür güzel bir ediyoruz. hediye ya. Eksik olmayın. Bu da ayrı bir mutlu edecek bir şey oldu. Onu Evet. da ayrıntı olarak buraya koyalım. Tabii dedi. küçük ayrıntı. İnşallah nice güzel yıllarınız olsun. İnşallah. İnşallah doğum gününüz de kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. 40 oldunuz da siz de. 40. Hoş geldiniz aramıza. 40-41 gibi falan. Ancak. Biz 40'lar olarak azıcık daha 40 sohbet edeceğiz. yaşındayım. Görüşürüz arkadaşlar. Yahu ne oldu ya? Ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Geldiler, aldılar, gittiler. Bir hafta içinde hem yaban da gitti, hem Alaska da gitti, hem evsiz kaldım, hem arabasız kaldım. Ne yapacağız bundan sonra? Bir de şey de çok ilginç. Az önce videoyu editliyorum da belki birkaç saat önce nasıl ayrılacağım falan derken kah 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 ki karar verdik vallahi. Bu biraz da tabii benden kaynaklı değil, gelen insanlarla kaynaklı. Yani Funda Hanım olsun, eşi olsun, babası olsun. Yani gerçekten o kadar temiz, o kadar naif insanlar ki siz de o enerjiyi zaten videoda almışsınızdır. Konuşurken, muhabbet arasında biraz düşündüler falan, sonra bir teklifte bulundular. El sıkıştık gitti yani. Ve tabii ki o kahkaha kiki gülmemin arkasında çok da iyi bir teklif vardı arkadaşlar. Siz de onu anlamışsınızdır, tahmin etmişsinizdir. 10 milyon gibi bir rakama satıldı Alaska. Tabii bunu ben tahmin etmiştim Ümit senin gülmelerinden diyenler burada videoyu durdurup yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Onların sezgileri çok kuvvetli çünkü. Kuvvetli sevgili arkadaşlarım. Biraz da zanda da bulunuyor bu arkadaşlar gibi geldi bana. Ne diyorsunuz? Bunca 8 yıldır diyoruz ki para önemli değil, para önemli değil falan. Ama 10 milyonu da görünce kahkaha kih. Nerede Ümit'ciğim senin hani konuştukların derseniz arkadaşlar tabii ki 10 milyona satmadık. Tahmin eden arkadaşlar yanlış tahminde bulundunuz. Lütfen artık bizi tanıyın ya. Bizi diyorum çünkü Hasibe de benimle aynı düşünüyor. Ya bizim için para arkadaşlar 3. 4. planda, böyle bir ticari bir şey olsa bile bu karavanları alanlar geldiler, gördüler. Belki de önceden bir şeyler sattık, aldıysak onlar da görmüşlerdir. Alırken de aynı bu arada. Yani uzayı alırken de şu kadar fiyat dedi. Gel kardeşim dedik, arabayı getirdik kapıya, gittik notere. Yani hiç bakma bilmem ne falan yok yani. Söze güvenmeye çalışıyoruz ve yabanı 3 milyona verdik. Alaska'da 4 milyona verdik. Bana sorarsanız ikisinin de belki de değerleri daha çoktur. Ama o kadar değerli insanlara gitti ki ben rakamı falan dediğim gibi 3. 4. planda düşündüm. Tabii ki bir ederi var. Tabii ki burada Hasibe'nin de bir hakkı var. Bunu da kollayarak hareket ettim. Güzel insanlara gitsin ve orada onlara mutluluk sağlasın. Beni de bu daha çok mutlu eder. Ben de bundan sonrasında, Hasibe de bundan sonrasında toplamda 7 milyon mu oldu? İşte bölüştüğümüz zaman 3,5 belki o 3,5 milyonlar günümüz için bir şeylere başlamak için çok büyük paralar değildir ama sıfırdan gelmiş insanlar beni iyi anlarlar ki belki de şu an 3,5 milyon birçok insan için çok büyük rakam. Bu da Türkiye'nin bir gerçeği. Ama bazen işte o 3,5 milyon benim yeniden bir hayat kurarken, belki Hasibe de yeni bir hayat kurarken güzel bir başlangıç için bir adım olacak. Ne yapacaksın Ümit derseniz düşünmedim ama artık düşünmem gerektiğini de biliyorum. Özellikle Alaska'dan sonra da biliyorum. Ama dediğim gibi çok tatlı insanlar olduğu için de bana 2 haftada mühlet de verdiler. Hani o kalacak şeyimi ayarlayayım, eşyalarımı toplayayım. İşte zaten bir de aracın da bir süreci var. Birazdan ondan da bahsederim. Hani anlaşmamızda, satış anlaşmamızda. Tabi böyle bir süreçte de ben de yeni adımlar da atacağım. Zaten bunların hepsini de sizlerle de paylaşıyor olurum. Peki Ümit'ciğim böyle nasıl hissettin
Alaska'da derseniz açıkçası hiç anlamadım. Gelenlere böyle hani bir şey satıyormuş gibi davranmıyor. Sanki buluştuk tanıdıklarımla sohbet ediyormuşuz gibi. İki gelenle ailesiyle de öyle hissettim. Baktılar, incelediler, bir fiyat biçtiler. Ben de okey dedim, kabul ettim. Zaten hep Hasibe'yi de arayıp sordum. Onun da ilk sorduğu zaten ne kadar paradan çok kim alıyor, nasıl, araçların değerini bilirler mi falan diye böyle sorular sordu. İki karavanımızda alanlarında çok güzel insanlar olduğundan bahsettim. O da rakamlara okeydi. El sıkıştık. Şartımız da şöyle oldu bu Alaska ile ilgili. Biliyorsunuz Alaska şu an sabit duran bir araç. Yani bunu zaten alanın aldığı yere götürmesi gibi bir işlem yapması için önceki videoda da bahsetmiştim. Bir muayeneye girmesi lazım vesaire. Bunun için de zaten bir kapora verilirse çağırırız ustamızı, bakımlarını yaptırırız. Sonra muayeneye sokarız. Satışa hazır olur. Ondan sonra da gider noterimizde satışımızı veririz diye söylemiştik. İşlem aynı bu şekilde olacak. Bu 2 hafta içinde ben eşyalarımı toplayacağım. Videonun içinde de bahsettiğim üzere çoğu şey zaten araca ait eşyalar olduğu için onlar kalacak. Kişisel eşyalarımı alacağım. Bazı eksiklikleri varsa bakarız, bir yıkarız, temizleriz, paklarız. Burada bir güzel bakımlarını yaptırırız. Marşımıza basarız. Sonra da gideriz, muayeneye gireriz. Eğer kaldığı bir şey olursa tekrar sanayiye gider, onları yaptırır. Tekrar muayenemize sokarız, geçeriz. Satışa hazır olur. Ondan sonra da satışını veririz diye düşündük. Tabii bu süreçte de ben de Alaska'yı son bir kez daha kullanmış olacağım. Biliyorsunuz Eskişehir'den yola çıkmıştık. Ayvalık'a gitmiştik. Sonra da buraya gelmiştik. Benim için de güzel bir hatıra olacak tekrardan. Hatta o anları da muhtemelen çeker sizlerle paylaşırım. Zaten bu süreci de sizlerle çeker paylaşırım. Ama böyle Alaska'yı da ben her zaman görebileceğim hem yakınlıkta oldu hem de böyle o hani videoda diyorum ya aileme satmış gibi oldum diye öyle hissettim arkadaşlar. Yani ben hisleriyle, duygularıyla yaşayan biriyim. O an öyle bir enerji geldi ki bana. Eşi benim babam olsa çok gurur duyacağım biri. Yücel Bey benim dedem olsa, Funda Hanım da böyle annem olsa çok mutlu olacağım biri. Böyle arkadaş gibi de olacağım insanlar. Çocukları da varmış. Çok şanslılar. Çok güzel bir aile. Ki zaten sizin aranızdan açıkçası da ben hiç kötü de insan görmedim. Onca buluşma yapıyorum. Sokaklarda denk geliyorum. Yıllardır festivallere katılıyorum. Nasıl bizim için kısmetse bu. Ya ben gerçekten öyle hissediyorum arkadaşlar. Hanginizle tanışsam hepiniz pırlanta gibi insanlarsınız. Hepiniz kalpleri yüzlerine yansımış. Tavırlarına, hallerine yansımış. Çok güzel insanlarsınız. Allah için ben de sizleri çok seviyorum. Bunu da zaten tanışmadığım insanlarla bile şu sanal ortamda bile mesajlarda, yorumlarda bile hissediyorum. O yüzden de ticaret bir şey olursa da ben açıkçası parayı ikinci, üçüncü planda tutuyorum. Hep şöyle düşünüyorum. Ya diyorum ki biz bunda çok güzel anılar yaşadık. Çok güzel bir şeyi hayata döndürdük. Belki otobüsten bir eve döndürdük. Bir hayaldi yani bu. Düşünsenize yani 2 katlı bir otobüsü eve dönüştürdüm. Ben yaşlandığımda anlatacağım bir hikayem var. Ve Yücel Bey'in videoda da bahsediyor ya bir otobüs istiyordum hep diye. İşte bakın geldi buldu. Onun yeni bir otobüsü olmuş oldu. Otobüsten bir karavanı olmuş oldu. Hayatta böyle bir şey. İstemek gerekiyor belki de. Sabırla da beklemek gerekiyor. Hayatın bir yerinde o seni geliyor, buluyor. Ben öyle görüyorum. İnşallah çok güzel anıları olur bu karavanda. Hayatlarına renk katar Alaska'da onların. Çok özel bir karavan aldıklarını düşünüyorum ben. Onlar da onun kıymetini bilecek, değerini bilecek insanlar olması da beni ayrıca mutlu ediyor. İleride de Alaska'ya gideriz, geliriz. Arada bir ziyaret ederiz. Sizler de Alaska'yı görmüş olursunuz. O yüzden sizler de bu satıldı diye üzülmeyin arkadaşlar. Böyle olması gerektiği için oluyor. Ben Allah'a teslim olduğumu zaten önceki videolarda söylemiştim. Çok şükür ki benim her zaman gönlüm rahat, huzurlu bir şekilde de hayatıma devam ediyorum. Çünkü diyorum ki bizim iyi gördüğümüz kötü olabilir, kötü gördüğümüz iyi olabilir. O yüzden her hale, her şeye nasıl sevinirken şükrediyorsak üzüleceğimiz veya kötü göreceğimiz şeyleri de şükretmemiz lazım. Veya oralardan bizim hayrımızı olduğunu bilerek hayrı aramak lazım. Biz yaparken satmak niyetiyle yapmadık. Alaska'yı ben hep videolarda soruyorlardı satar mısınız, satar mısınız diye. İşte nasip Funda Hanım ve ailesininmiş. Onları bekliyormuş. Yaban da ona keza öyle. Az önce telefonda konuştum. Ne yaptınız dedim. Eskişehir'den geçmişler. Sonra da Konya'ya ulaşmışlardı biraz önce. Böyle sohbetimizi, muhabbetimizi ettik. Bu ticaret vasıtasıyla belki de yeni bir dostluklar kurmak benim de çok hoşuma gidiyor. Bunu da zaten ticaret olmasına da gerek yok. İstanbul'da sizlerle buluşarak da yapıyorum. Yıllardır da Hasibe ile işte Ramazan buluşmaları, iftar buluşmaları vesaire derken yollarda da denk geliyoruz, tanışıyoruz. Bir yerlerde yollarımız kesişiyor. Kamp yaptık vesaire derken yıllardır böyle sizlerle bir şekilde bir gönül bağı kuruyoruz. Karşılaşamadıklarımızda da inşallah bir yerlerde karşılaşırız. İnşallah bir bahane olur da sizleri ben de tanırım. İşte böyle dostlar. Bundan sonrasında da ne olacağını bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. İnşallah hakkımızda hepimizin hayırlısı olsun. En güzeli o. Tabii bir yandan da beni de heyecanlandırıyor. Yeni bir şeylere başlamak sanki böyle daha bir genç hissettiriyor insanı. Çünkü bir anda düşünsenize şu an hayata yeniden
yeniden başlıyormuşsunuz gibi de bir şey de yani bu bir noktada. Ve bunu 40'lı yaşlarında yapmak da tabii insanın bir tarafını korkuturken, çünkü konfor alanın falan bozuluyor gibi hissediyorsun ama bir taraftan da böyle sana böyle bir tazelik de hissettiriyor. Bundan sonraki süreçte göreceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Ben çok heyecanlıyım. Bu süreci de sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Bu zamana kadar ne gördüyseniz bundan sonrasında da ne olacak onları göreceksiniz inşallah. Tabii bunları da takip etmek için kanala abone olmanız gerekiyor. Benim de videoları hevesle, istekle sizlerle paylaşmam için de bedavaya destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Beğenerek, yorum yaparak, işte 2 dakikanızı ayırarak, düşünün işte 30 dakikalık videoysa, 20 dakikalık videoysa ben onun arka planında ne kadar emek versem siz karşında 1 dakikanızdan daha az, belki birkaç saniyede böyle beğen tuşuna basmak, bir hype atmak falan zor olmasa gerek. Bu güzel yeni bir başlangıca adım olarak düşünürsek burada da sizin desteklerinizi görmek beni de mutlu eder. Daha da heveslendirir. Hadi bakalım o zaman haftaya kim bilir ne olacak? Hiç bilmiyorum. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Haftaya görüşürüz. Görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.